Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'in meşhur kabaklama yemeğinin tarifini vermek istiyorum. Geçmişten günümüze kadar gelen bu lezzetli ana yemeği sizlere yakından göstererek hemen malzemelerini de sizlerle paylaşarak yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. 250 gram kuşbaşı doğranmış dana etimi uygun bir tencereye alıyorum. Yeterli miktarda su ilavesini yaparak pişmeye bırakıyorum. Suyunu iyice çeken etimin suyu yeterli gelmedi arkadaşlar ve bir miktar daha su ilavesi yaparak tekrar pişmeye bırakıyorum. Bu yemek için gerekli olan malzemeler: 1 tabak haşlanmış nohut, 1 orta boy soğan, 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya, 1 adet domates ve yarım kilogram ortalama 3 adet gördüğünüz gibi kabağım var. Sırayla bütün malzemelerimi ince ince doğruyorum arkadaşlar. Soğanımla başladım. Etim pişmeye devam ederken ben de bu malzemeleri hemen hazırlıyorum. Soğanlarımı bir tabağa aldıktan sonra hemen biberlerimi doğramaya geçiyorum. İnce ince bunları da doğruyorum. Gaziantep yöresinde özellikle düğünlerde kazan kazan pişirilen bu yemek o kadar lezzetli oluyor ki anlatamam arkadaşlar. Ve bu yemeğin yanına sade bulgur pilavı çok güzel gidiyor arkadaşlar. Tabi düğünlerde bulgur pilavının üzerine de kemikli haşlanmış etler konarak misafirlere sunulur. Bu yörenin vazgeçilmez, en önemli, en güzel yemeklerinden biridir. Ve sizlerin de bu yemeği denemesini tavsiye ediyorum. Biberlerimi de doğradıktan sonra arkadaşlar bu yemeğin olmazsa olmazlarından biri olan sarımsaklarımı unutmuşum. Hemen 2 diş sarımsak aldım. Sarımsaklarımı da küçük küçük doğrayıp hemen soğanlarımın yanına ilave edeceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarak yepyeni tariflerden ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar domatesimin kabuğunu soyuyorum. Kabuğunu soyduktan sonra domatesimi de yemeklik olarak ince ince doğramaya devam ediyorum. Bu yemek için kullandığım bütün malzemeleri açıklamalar kısmında ekliyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bütün tariflerimi açıklamalar kısmında ekliyorum arkadaşlar. Ve bu arada şu an yapmış olduğum bu yemek yaklaşık 6 ve 8 kişiye yetebilecek kadar bir yemek arkadaşlar. Sıra geldi kabaklarımı doğramaya arkadaşlar. Kabağımın kabuklarını soymuyorum. Önce ortadan ikiye bölüp daha sonra üçe bölerek küp küp kabaklarımı doğramaya başlıyorum. Kabaklarımın tamamı da bitene kadar doğrama işlemine devam ediyorum. Yemeğim için bütün malzemelerimi doğradım ve şimdi hemen etimin üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ediyorum. Etimin üzerine doğramış olduğum soğan ve sarımsaklarımı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp soğanları ve sarımsaklarımın bir müddet kavrulması için tenceremi ocakta bırakıyorum.
Biraz kavrulan soğan ve sarımsaklarımın üzerine doğramış olduğum biberlerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Ve tekrar karıştırarak kavrulması için ocakta bırakıyorum. Sebzelerim kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme salçamı ilave ediyorum ve salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçayı karışık kullanıyorum ama ayrı ayrı kullanan arkadaşlar için birer tatlı kaşığı acı tatlı ve domates salçası bu yemeğe yeterli gelecektir. Salçamız da biraz kavrulduktan sonra şimdi üzerine kaynamış olan suyumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Yeterli miktarda su ilavesi edeceğim. Hafif sulu bir yemek olacak. Şimdi tenceremin içerisine küp küp doğranmış kabakları ilave ediyorum. Domatesleri de kabağın üzerine ilave edip yemeğimi karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir çay kaşığı limon tuzunu ilave ediyorum. Dilerseniz yarım limon suyu da ilave edebilirsiniz. İşte bu yemeğe lezzet veren ve olmazsa olmazlarından birisi buradaki limon veya limon tuzu arkadaşlar. Ve içerisine şimdi bir çay kaşığı da tuzu ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğim pişmeye devam ediyor. Yarıya pişen kabakların üzerine şimdi haşlamış olduğum nohutları ilave edeceğim ve tekrar pişirmeye bırakacağım. Yemeğinizi çok fazla karıştırmayın. Kabaklar tamamen eriyip akmayacak. Tam kıvamında pişecek. Ne çiğ kalacak ne de hamur gibi olacak arkadaşlar. O yüzden yemeğimizi çok fazla karıştırmaya gerek yok. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, şu an yemeğim pişti. Bir çatal yardımıyla kabakların pişmesini kontrol edebilirsiniz. Şimdi yemeğim için üzerine sosumu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımı aldım ve altını yakıp ısıtmaya bıraktım. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı dolu dolu naneyi ilave ediyorum. Nanemizi yakmayacağız. Çok az bir şey bir kavuracağız. Hafif bir kokusu çıkacak. Lütfen bu püf noktaya da dikkat edelim. Kavrulmuş olan naneyi şimdi yemeğimin üzerine boşaltıyorum. Şöyle biraz yemeğin suyundan alıp tavamı bir çalkalamak istiyorum. İçerisinde kalan yağ ve nanem hemen yemeğe karışsın. Diğer tencerede de arkadaşlar bulgur pilavımı yaptım ve hemen servis aşamasına geçiyorum. Ve arkadaşlar yemeğim servise hazır. Çok lezzetli görünüyor. Emin olun tadı da bir o kadar lezzetli. Tam tutan ölçülerle verdiğim bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. İnşallah bir başka tarifte de sade bulgur pilavının tarifini sizlerle paylaşırım. Diğer tariflerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.